Canlılık, biyoloji bilimine göre organik bileşik moleküller ile başlasa da fizik ve kimya bilimine göre atom ile başlar. Evrenin galaksilerden, galaksilerin yıldızlardan, yıldızların moleküllerden, moleküllerin atomlardan oluşması ve benzer şekilde biyolojik canlılığın organizmadan, organizmanın organlardan, organların hücrelerden, hücrelerin moleküllerden, moleküllerin de atomlardan oluşması en temel varlığın ve aynı zamanda en temel canlının atom olduğunu ortaya koyar. Atomlar kendi aralarında elektron ortaklaşmasına giderek moleküller aracılığıyla daha büyük yapıları ve daha karmaşık iç işleyişe sahip biyolojik canlıları var eder. Yani madde diye algıladığımız şeyi yoktan var, vardan da yok eden şey atomların kendi aralarına kurduğu değişken bağlardır. Fizik biliminin de ortaya koyduğu gibi varlık alemindeki her varlığın tanecikli bir yapıya sahip olması ve her varlığın kendinden küçük varlıklardan meydana gelmesi tahmin ettiğiniz gibi bir zorunluluktur. Ve bu zorunluluk bir kanundur. Bu kanun varlığın en temel kanunlarından biridir. Bu kanuna göre her şey kendinden küçük başka şeylerden meydana gelir. Yani bir şeyin var olması için kendisinden meydana geleceği, kendisinden küçük başka şeylerin var olması gerekir. Az önce madde diye algıladığımız her şeyi yoktan var, vardan da yok eden şey atomlardır dediniz. Üstelik her bir şey başka bir şeyden var olur dediniz. Bu bir kanundur dediniz. Öyleyse bu kanuna göre atomların da tanecikli bir yapıya sahip olması ve kendisinden meydana geldiği başka şeylerin de olması gerekir diye soranları duyar gibiyim. Hatta bu durum sonsuzluk boyunca devam eder ve hiç bitmez ki diyenler de olacaktır. Doğrudur. Aynen öyle ve öyle de olmak zorunda. Sonsuzluk kavramı bu yüzden vardır. Bu yapı modeline kısaca sonsuz küçük ve sonsuz büyük yapı modeli diyebiliriz. Her bir şeyin kendinden küçük başka şeylerden var olduğu ve aynı zamanda her şeyin kendinden daha büyük bir yapının parçası olduğu bir model. Sonsuz küçük ve sonsuz büyük yapı modeli. Tıpkı sayı doğrusunda bulunan eksi sonsuz küçük ve artı sonsuz büyük sayılar gibi. Peki bu sonsuz küçük ve sonsuz büyük yapı modelinin neresindeyiz diye soranlar olacaktır. Kendimize göre tam ortasındayız. Sayı doğrusunda bulunan eksi sonsuz küçük ve artı sonsuz büyük sayıların tam ortasındaki sıfır gibi. Bizden küçük yapılar eksi sonsuza doğru gider. Bizden büyük yapılar da artı sonsuza doğru gider. Bilirsiniz, nedensellik aradığımızda olaylar zincirinde geriye doğru gider ve bu şekilde sebeplere ulaşmaya çalışırız. Amaçsallık aradığımızda ise bu sefer ileri doğru gider ve sonuçlara ulaşmaya çalışırız. Nedensellik zincirinde nedensellik aradık ve bu sefer de mikro yapıya doğru geri gittik ve atomlara ulaştık. Daha ötesinin de olduğunu sonsuz küçük ve sonsuz büyük yapı modelinden biliyoruz. Makro yapının mikro yapıdan oluştuğu evrenin bu tanecikli yapısını mikro yapının canlılığına dayandıran milletli filozofların canlı madde görüşü dönemin koşullarına göre çok ileri düzey bir başarıdır. Ancak milletli filozoflar maddenin canlılığına bir açıklama getirememiştir. Yani varlığın canlılığını algıya ve yargıya, yani ruhun işleyişine dayandıramamıştır. Ne yazık ki fizik, kimya ve biyoloji bilimi de maddenin canlılığını algıya ve yargıya, yani ruhun işleyişine dayandırmak yerine hala mekanik bir işleyişle açıklamaya devam etmektedir. Bir sonraki videoda maddenin canlılığını algıya ve yargıya, yani ruhun varlığına ve işleyişine dayandırarak madde-ruh ilişkisini ele alacağız. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız.